Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyenler için ben Tuğba. Ramazan bitmeden hem bu aya özel hem de her zaman evinizde kullanabileceğiniz şık bir tablonun rölyef tekniğiyle yapılışını sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle çalışmak istediğim harf, yazı veya şeklin görselini istediğim ebatta çizdim. Bu görselleri bilgisayar ekranı üzerinden kopya da çekebilirsiniz. Ben çalışmak için vav ve elif harflerini tercih ettim. A4 kağıda çizdiğim şekli kartona çizerek toplamda 5 adet olacak şekilde maket bıçağı ile kestim. Daha sonra sıcak silikon yardımıyla bütün katları birbirine aynı hizaya gelecek şekilde yapıştırdım. Çalışmanızı çerçeveletmek istiyorsanız 5 kattan daha fazla olmasını tavsiye ederim ama karton değil biraz daha ince bir kağıt olursa 8 milim 12 milim arası bir kağıtta çalışırsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Ben kartonda çalıştığım için ve çerçeve düşünmediğim için düz zeminde çalıştığım için 5 adet yeterli buldum. Yapıştırma işlemi bittikten sonra çalışmamı gri metalik sprey boya ile boyadım. Zemin olarak hazır paspartu da kullanabilirsiniz fakat ben elimde karton olduğu için karton kullandım. Ve kartonu kaplamak için de siyah eva, ben parlak eva tercih ettim. Siz daha mat bir renk ya da başka bir renkte tercih edebilirsiniz. Kadife de kullanabilirsiniz. Bu arada benim kullandığım aslında tam olarak evada değil, zeminde çalıştığım siyah simli karton. Bununla kapladım fakat biraz zorlandım. Siz çalışacaksanız evayı tercih edin. Daha yumuşak, şekil alması daha kolay, daha rahat edersiniz. Bu aşamada gümüş simli eva ile şeklimi tamamen kapladım. Kaplama işlemini yapmadan önce cetvel yardımıyla ölçülerimi aldım ki herhangi bir eksiklik olmasın diye.
panomu ortalayarak şeklimi üzerine gene sıcak silikon yardımıyla yerleştirdim. Panomun uzunluğuna göre ben 5 santimlik üçgenler, 4 tane eşit üçgen kestim. Bunları en kenarlara, dış tarafa yapıştırdım. Bir 1,5 santim eninde şeritler kestim. Boyunu kendiniz ayarlarsınız orada. Aralarındaki mesafeyi de 1 santim olacak şekilde bıraktım ve yapıştırdım. Fazlalıklarını keserek istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben önce bu şekilde sadece çapraz olarak iki tarafında kalsın, iki tarafında olmasın diye düşünmüştüm. Ama sonrasında fikir değiştirdim. Öbür türlü gözüme daha güzel gözüktü. 4 köşesini de kapladım ama onun çekimini yapamadım. Elimizde olanlar bunlar. Evet, bir çalışmanın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beni takip etmeyi, videomu paylaşmayı, beğenmeyi tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarak yeni videolarımdan da anında haberdar olabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik hoşça kalın.